Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sitede çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 3,5 aylık bebeği memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Olay 13 Temmuz günü gece saat 22 sıralarında Çankaya'ya bağlı Alacaatlı mahallesinde meydana geldi. Mümine ve muamele oğluna şehadet ederek ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Ben razıyım. 26 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında Kahramanmaraşlı 29 yaşındaki Hüsniye Çelik Şahin ile 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetti. Cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirilen anne ve oğlu için 12 Şubat ilçesindeki Serintepe Camii'nde bugün öğlen namazına mütakiben cenaze töreni düzenlendi. Öğretmen olan kardeşinin iyilik abidesi olduğunu ifade eden ağabey Yemliha Çelik, yani şöyle söyleyeyim, olaylardan çok biz kendinin şahsi davranışlardan bahsedelim. Dün hala vefat etmeden önce arkadaşlarına göndermiş olduğu kargoların haberlerini aldık Hüsniye'nin. Yeni çocuğu olmuş arkadaşlarına hediyeler, sevdiği insanlara herkese iyilik gitti. Dolayısıyla o insanlar kendisinin vefatından sonra bu hediyeleri aldılar. Gözyaşları içerisinde bize bu durumu bildirdiler. Bizim yüreğimiz parçalanıyor. Çok büyük acı, büyük trajedi. Çok ani oldu. Nasıl olduğunu biz de anlayamadık açıkçası. Bir haftamız çok kötü geçti. Çok iyi bir insandı. Herkes kime dokunduysa, kimle konuştuysa bir kez bile ne kadar tatlı bir insandı diyor. İnsanlar çok seviyor. Her zaman iyiliği dokunduğunu söylüyor. Bir annen özeti olarak bu dünyaya geldi. Üniversite arkadaşlarına bile bir darda olanlarına, bir hasta olanına her zaman koşar, bir çorba yapar, iyilik yapar. Abi benim için de anne var, ben bu dünyaya anne olmak için gönderilmişim. Herkese anne olarak davranıyorum dedi. Her zaman yanımdaydı. Biz uzun zamandır Ankara'da bir aradaydık. Dolayısıyla sürekli çevresiyle de ilgilerine, nasıl bir insan olduğuna da herkesin şahit olmasına ben de şahit oldum. Dolayısıyla çok güzel bir insan bu dünyadan gitti. Bebeğiyle birlikte trajik bir şekilde gitti. Ama içimiz huzurlu çünkü çok tertemiz gittiler. İyilikle gittiler. Evdeyken birden başım döndü. Birden kötü hissettim kendimi. Yani çok yakındık. Hani ikiz insanlar birbirinin yaşadığı acıyı, ızdırabı duyar ya. Öyle bir ilgim yani. İyi misali bir anneydi. Çok iyi, muhteşem bir anneydi diyebiliriz onun için. Biz adaletten bu konuda gerekli çalışmaların yapılacağını bekliyoruz, umut ediyoruz, güveniyoruz. Dolayısıyla her türlü bilgi talebimiz olacak. Daha sonra bütün süreçlerde de takibini yapacağız. Bize Aile Bakanlığı'ndan görevliler geldiler. Bu konuda dile vermemiz durumunda onları da takip edeceklerini söylediler. Biz olayın tüm açıklanmasına, açıklığa kavuşturulmasına, bize bilgi verilmesini istiyoruz. Eğer bir ihmal varsa bu konunun biz uzman değildik, biz bunu göremedik. Tabii bizim de bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor ancak ihmallerin bu tarz trajedilere sebep olduğunu sürekli ülkemizde, güzel ülkemizde yaşıyoruz. Bu acılar bir daha yaşanmasın. İnsanlar kıymetli ve kıymetli insanlar bize erken veda ediyorlar. Dolayısıyla biz bunun peşini bırakmayacağız. Kendisi zaten şu anda yoğun bakımda, hala tedavi sürüyor. Bu ciddiyetini koruyor. Zaten biz cenazeyi bu zamana kadar bekletmemizin sebebi Mustafa'nın isteği vardı. Cenaze kadın bir kez bir isteğiydi. Maalesef işte tedavisinin uzun süreceğinden dolayı öyle bir bilgi verdiler. Durumunun ciddiyetini koruduğunu söylediler. Biz de defnetmek mecburiyetine kaldık. Bunu da dün kesin açıkladık. Evet. Teskin ederek açıkladık. Kabul etti. O zaten kabul etti. Ama içi parçalandı. Tarifsiz acılar yaşıyor. Anlayamayız. Tabii evet. Allah kimseye evlat acısı göstermez.